Çölün ortasında bir şehir düşünün. Gökyüzünden gelen su aylar boyunca yok denecek kadar az. Ama yağmur yağdığı anda kayalık vadiler ölümcül bir sel yatağına dönüşüyor. Ve buna rağmen binlerce insan burada yaşıyor. Daha da şaşırtıcı olanı şu: Petra'da yaşayan insanlar yalnızca su bulmayı değil, yağmurun ne zaman geleceğini, nereye akacağını ve nasıl saklanacağını da hesaplamak zorundaydı. Peki binlerce yıl önce modern pompaların, bilgisayarların ve beton altyapının olmadığı bir dönemde bunu nasıl başardılar? İşte Petra'nın asıl gizemi tam burada başlıyor. Bugün Petra'yı kayalara oyulmuş muhteşem yapılarıyla tanıyoruz. Ama bu şehirde asıl hayranlık uyandıran şey gözümüzün önündeki yapılar değil, kayaların içinde gizlenen su sistemi. Birazdan Nebatilerin çölü nasıl adeta dev bir su deposuna çevirdiğini göreceğiz. Konu Petra'nın hikayesini anlamak için önce şehrin bulunduğu coğrafyayı anlamamız gerekiyor. Çünkü Petra ilk bakışta bir şehrin kurulması için seçilebilecek en zor yerlerden biri gibi görünüyor. Çevresi sarp kayalıklarla çevrili, yazları son derece sıcak, yağışları düzensiz ve su kaynakları sınırlı. Bugün böyle bir yerde büyük bir yerleşim kurmaya kalksanız ilk düşüneceğiniz şey muhtemelen şudur: buraya suyu nasıl getireceğiz? Nebatilerin sorusu ise biraz farklıydı. Gelen suyun tek damlasını bile nasıl kaybetmeyiz? İşte aradaki fark Petra'nın kaderini değiştirdi. Nebatiler suyu yalnızca bir ihtiyaç olarak görmedi. Onu şehrin bütün yaşamını belirleyen stratejik bir kaynak olarak ele aldı. Yağmur yağdığında suyun nereye gittiğini izlediler. Kayaların eğimini hesapladılar. Vadilerin doğal akış yollarını kullandılar. Ve zaman içinde bu doğal sistemi insan eliyle oluşturulmuş dev bir su ağına dönüştürdüler. Petra, çevresindeki kayalıklara açılan kanallar yağmur sularını belirli yönlere taşıyordu. Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var. Amaç sadece suyu toplamak değildi. Çünkü Petra'da suyun fazlası da en az suyun yokluğu kadar tehlikeliydi. Ani bir yağmur, kuru bir vadinin birkaç dakika içinde güçlü bir sel akıntısına dönüşmesine neden olabilirdi. Bu nedenle Nebatiler yağmur suyunu kontrol altına alırken aynı zamanda selin şehre ulaşmasını engelleyecek yapılar da geliştirdiler. Barajlar, kanallar, havuzlar ve sarnıçlar birbirleriyle bağlantılı bir sistem oluşturuyordu. Yani yağmur başladığında süreç kabaca şöyle işliyordu: su yüksek noktalardan aşağı doğru hareket ediyor. Kanallarla yönlendiriliyor. Tehlikeli akışlar kontrol ediliyor ve kullanılabilecek su depolama alanlarına aktarılıyordu. Bir başka deyişle Petra'nın çevresindeki kayalık arazi Nebatilerin elinde devasa bir su toplama havzasına dönüşmüştü. Fakat asıl şaşırtıcı bölüm bundan sonra geliyor. Çünkü bu insanlar suyu yalnızca yağmur yağdığı günlerde kullanmak için toplamıyordu. Onu gelecek günler, haftalar ve kurak dönemler için saklıyorlardı. Petra'nın farklı noktalarında bulunan sarnıçlar bunun en önemli göstergelerinden biri. Kayaların içine veya zemine açılan bu depolama alanları yağış sırasında toplanan suyun daha sonra kullanılmasına imkan veriyordu. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Petra'nın yaşamı rastgele değildi. Şehirdeki su sistemi gelecekte yaşanabilecek kuraklık düşünülerek tasarlanmıştı. Bugün bir barajın arkasında milyonlarca metreküp suyu görünce bunun bir mühendislik harikası olduğunu düşünüyoruz. Ama Petra'da mühendislik dev beton yapılarla değil, kayaların, eğimlerin ve doğal su yollarının doğru kullanılmasıyla ortaya çıkıyordu. Üstelik bu sistem yalnızca
yalnızca şehir merkezinin ihtiyacını karşılamıyordu. Su farklı kullanım alanlarına ulaştırılıyor ve insanların, hayvanların ve ticaret kervanlarının ihtiyaçlarını karşılamada kullanılıyordu. Bu son nokta özellikle önemli. Çünkü Petra'nın büyümesinin arkasında yalnızca yerel nüfus yoktu. Petra, Arabistan, Levant ve çevredeki bölgeler arasında hareket eden ticaret yolları üzerinde önemli bir merkez haline gelmişti. Değerli mallar taşıyan kervanlar şehre ulaşıyor, insanlar burada konaklıyor ve günlerce sürebilen yolculuklarının ortasında Petra'nın kaynaklarından yararlanıyordu. Dolayısıyla su sistemi aslında Petra'nın ekonomisinin de temel parçalarından biriydi. Su varsa ticaret vardı. Ticaret varsa şehir büyüyebilirdi. Şehir büyüdükçe daha fazla su gerekiyordu. Bu nedenle Petra'nın su mühendisliği geliştikçe şehrin ekonomik gücü de artıyordu. Fakat burada çok daha büyük bir soru ortaya çıkıyor. Nebatiler bütün bunları nasıl biliyordu? Çünkü karşımızda yalnızca birkaç basit kanal yok. Farklı arazi koşullarına uyarlanmış, suyu yönlendiren ve depolayan, bazı bölümleri doğal kayalıklarla bütünleşmiş karmaşık bir sistemden söz ediyoruz. Bu da nebatilerin çevrelerini yıllar boyunca gözlemlediğini düşündürüyor. Hangi bölgelerde su birikiyor? Hangi vadilerde sel oluşuyor? Yağmurdan sonra su ne kadar hızlı hareket ediyor? Hangi kayalık yüzeylerden su daha kolay toplanıyor? Hangi noktalarda sarnıç oluşturmak daha güvenli? Bunların her biri çölde yaşayan bir toplum için hayati sorulardı. Ve belki de Petra'nın en etkileyici tarafı tam olarak burada. Nebatiler doğaya karşı savaşmak yerine doğanın davranışını kendi lehlerine çevirdiler. Çölü yeşil bir bölgeye dönüştürmediler. Yağmuru artırmadılar. Yeni bir nehir yaratmadılar. Bunun yerine zaten var olan küçük miktardaki suyu mümkün olduğunca uzun süre kullanmanın yollarını buldular. Bu yaklaşım Petra'yı yalnızca antik bir şehir olmaktan çıkarıp bugün bile mühendislerin ve araştırmacıların ilgisini çeken bir örneğe dönüştürüyor. Çünkü modern dünyada bile su kıtlığı giderek daha büyük bir problem haline gelirken Petra bize çok eski bir gerçeği hatırlatıyor. Bir bölgede ne kadar su olduğu kadar o suyu nasıl yönettiğiniz de önemlidir. Ve şimdi işin en gizemli kısmına geliyoruz. Petra'nın kayalıklarında bugün hala kanalların, sarnıçların ve su yapılarının izlerini görebiliyoruz. Fakat bunların tamamını yalnızca yüzeyden görmek mümkün değil. Şehrin bazı sırları kayaların arasında, toprağın altında ve zamanın içinde saklı. Bu nedenle Petra'ya baktığınızda gördüğünüz o muazzam kaya cephelerinin arkasında aslında başka bir Petra daha olduğunu düşünün. Görkemli mezarların ve tapınakların arkasında, tüccarların geçtiği yolların altında, kayaların arasında suyu taşıyan, yönlendiren ve saklayan görünmez bir şehir. Ve belki de Petra'nın neden bu kadar uzun süre ayakta kalabildiğini anlamanın anahtarı tam olarak burada yatıyor. Petra bize yalnızca geçmişte insanların ne kadar etkileyici yapılar inşa edebildiğini göstermiyor. Bize imkansız görünen bir coğrafyada yaşamanın yolunu bulduklarını gösteriyor. Nebatiler için su yalnızca içilecek bir şey değildi. Su ticaretti, güvenlikti, nüfustu, zenginlikti ve en önemlisi hayatta kalmaktı. Ama Petra'nın su sistemi bize başka bir soru daha bırakıyor. Bu kadar gelişmiş bir şehir suyu kontrol etmeyi başarmışken neden bir gün gücünü kaybetti? Bir sonraki bölümde Petra'nın yükselişinin ardındaki asıl gücü ve ardından gelen büyük düşüşü anlatacağız. Çünkü bazen bir şehri yok eden şey düşman orduları değil, değişen yollar ve kaybedilen ticarettir.